Merhaba, Aqua Rehber kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere, akvaryum dünyasının en renkli ve canlı üyelerinden biri olan Lepistes balıkları hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Bakımlarından beslenmelerine, üremelerinden olası hastalıklara kadar birçok konuya değineceğim. Eğer siz de Lepistes beslemeyi düşünüyorsanız ya da mevcut bilgilerinizi tazelemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız bu keyifli dünyaya dalış yapalım. Lepistesler, küçük boyutları ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeken tatlı su balıklarıdır. Peki, bu sevimli canlıların kökeni nereye dayanıyor? Lepistesler, aslında Güney Amerika ve Karayiplerin sıcak ve yavaş akan sularına özgüdür. Doğal yaşam alanlarında, nehir kollarında, göletlerde ve hatta pirinç tarlalarında bile rastlamak mümkündür. Lepisteslerin en büyüleyici özelliklerinden biri de inanılmaz renk çeşitliliğidir. Erkek lepistesler, dişilerine göre çok daha gösterişli renklere ve desenlere sahiptir. Kuyruk yapıları da oldukça çeşitlilik gösterir. Yelpaze kuyruklu, kılıç kuyruklu, lira kuyruklu gibi farklı türleri bulunmaktadır. Dişiler ise daha sade renklere sahip olup, genellikle daha küçüktürler. Peki, bu kadar çok renk çeşidi nasıl ortaya çıktı? Lepistesler, genetik olarak renk değişimine oldukça yatkın canlılardır. Bu nedenle, farklı renk ve desenlere sahip lepisteslerin çaprazlanmasıyla, yeni ve eşsiz kombinasyonlar elde edilebilir. İşte bu da, lepistesleri akvaryum hobisinde bu kadar popüler kılan etkenlerden biridir. Lepistesler, canlı doğuran balıklar kategorisinde yer alır. Yani, yumurta yerine canlı yavru dünyaya getirirler. Bu özellikleri, onları üretmeyi ve çoğaltmayı da bir hayli kolaylaştırır. Sonuç olarak, lepistesler hem görsel olarak büyüleyici, hem de bakımı görece kolay canlılardır. Ancak her canlı gibi onların da kendilerine özgü ihtiyaçları ve hassasiyetleri vardır. İşte bu videoda lepisteslerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için bilmeniz gereken tüm detayları bulacaksınız. Lepistesler, uyum yeteneği yüksek balıklar olarak bilinseler de, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için uygun bir akvaryum ortamına ihtiyaç duyarlar. Peki, ideal Lepistes akvaryumu nasıl olmalı? İlk olarak, akvaryum boyutu önemlidir. Bir çift Lepistes için en az 30 litrelik bir akvaryum yeterli olacaktır. Ancak, daha fazla sayıda Lepistes beslemek ve onlara daha geniş bir yaşam alanı sunmak istiyorsanız, 80-100 litrelik bir akvaryum tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Akvaryumun tasarımına gelince, lepistesler için sade ve doğal bir ortam oluşturmak en iyisidir. Kum zemin üzerine yerleştireceğiniz birkaç bitki, hem görsel açıdan hoş bir görüntü sağlayacak, hem de lepisteslerin saklanma ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Java moss, tilki kuyruğu ve su mercimeği gibi bitkiler, Lepistes akvaryumu için ideal seçimlerdir. Su sıcaklığı, lepisteslerin sağlığı için hayati öneme sahiptir. İdeal su sıcaklığı 24-28 derece arasında olmalıdır. Bu sıcaklık aralığını korumak için akvaryumunuza bir ısıtıcı yerleştirmeniz gerekebilir. Suyun pH değeri ise 7,0-8,0 arasında olmalıdır. Temiz ve sağlıklı bir su ortamı, lepisteslerin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için olmazsa olmazdır. Bu nedenle akvaryumunuza mutlaka bir filtre sistemi kurmalısınız. Filtre, suda biriken zararlı maddeleri temizleyecek ve suyun kalitesini koruyacaktır. Aydınlatma ise hem lepisteslerin doğal yaşam döngülerini düzenlemelerine yardımcı olur, hem de akvaryumunuzun daha canlı ve göz alıcı görünmesini sağlar. Günlük 8-10 saatlik bir aydınlatma süresi, lepistesler için yeterli olacaktır. Lepistesler, hepçil canlılardır. Yani, hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı besinlerle beslenirler. Peki, evimizdeki lepistesleri en doğru şekilde nasıl besleyebiliriz? Lepistesler için özel olarak üretilmiş pul yemler, temel besin ihtiyaçlarını karşılamak için iyi bir başlangıç noktasıdır. Ancak, tek tip beslenme yerine çeşitlilik sunmak, lepisteslerinizin daha sağlıklı ve canlı olmasını sağlayacaktır. Doğada lepistesler, böcek larvaları, algler ve diğer küçük sucul canlılarla beslenirler. Bu nedenle, Artemia, su piresi gibi canlı yemleri de beslenmelerine ekleyebilirsiniz. Canlı yemler, lepisteslerin renklerinin daha da belirginleşmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra, ıspanak,
marul gibi haşlanmış ve ezilmiş yeşil yapraklı sebzeleri de haftada birkaç kez verebilirsiniz. Sebzeler, lif açısından zengin oldukları için sindirim sistemlerini düzenlemeye yardımcı olur. Yemleme sıklığı da bir o kadar önemlidir. Lepistesleri günde 2-3 kez az miktarlarda beslemek aşırı yemlemenin önüne geçecektir. Unutmayın, lepisteslerin mideleri oldukça küçüktür ve aşırı yemleme su kirliliğine ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Sonuç olarak, dengeli ve çeşitli bir beslenme programı lepisteslerinizin sağlıklı, canlı ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Lepistesler, üreme kolaylığıyla bilinen canlılardır. Hatta uygun şartlar sağlandığında neredeyse her ay yavru alabilirler. Peki, lepisteslerin üreme süreci nasıl işler ve yavrulara nasıl bir bakım uygulamak gerekir? Erkek lepistesler, dişileri etkilemek için gösterişli renklerini ve dans edercesine hareketlerini kullanırlar. Çiftleşme gerçekleştiğinde erkek lepistes, spermlerini dişinin vücuduna aktarır. Dişi lepistes, bu spermleri vücudunda depolayabilir ve birden fazla batın için kullanabilir. Yaklaşık 28 günlük bir gebelik süresinin ardından dişi lepistes, canlı yavrularını dünyaya getirir. Bir batında 10 ila 100 arasında yavru doğabilir. Yavrular doğduklarında oldukça küçüktür ve ilk birkaç gün yumurta keselerinden beslenirler. Yavruların hayatta kalma oranını artırmak için onları yetişkinlerden ayırmak önemlidir. Bunun için akvaryumunuza bir yavruluk yerleştirebilir veya yavruları ayrı bir akvaryuma alabilirsiniz. Yavrular ilk birkaç hafta boyunca yetişkinlerden daha sık beslenmelidir. Günde 4-5 kez toz yem veya artemia gibi küçük canlı yemlerle besleyebilirsiniz. Yavrular büyüdükçe cinsiyetleri de belirginleşmeye başlar. Erkek listeslerin kuyrukları daha gösterişli ve renkli olurken dişilerin renkleri daha sade kalır. Yaklaşık 3-4 aylık olduklarında üreme çağına erişirler. Lepisteslerin üreme süreci ve yavru bakımı oldukça keyifli ve ödüllendirici bir deneyim sunar. Ancak yavruların hayatta kalma oranını artırmak için dikkatli bir bakım ve uygun bir ortam sağlamak önemlidir. Lepistesler, genel olarak dayanıklı balıklar olsalar da bazı hastalıklara karşı hassas olabilirler. Erken teşhis ve doğru tedavi, lepisteslerinizin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Peki, lepisteslerde sık görülen hastalıklar nelerdir ve belirtileri nasıl anlaşılır? Beyaz benek hastalığı, lepisteslerde sık görülen parazit kaynaklı bir hastalıktır. Balıkların vücudunda beyaz noktalar şeklinde kendini gösterir. Hastalığın belirtileri arasında iştahsızlık, solungaçlarda hızlanma ve cama sürtünme yer alır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Yüzgeç erimesi, su kalitesinin kötü olması veya bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Yüzgeçlerin kenarlarında beyazlaşma ve parçalanma görülür. Hastalığın ilerlemesi durumunda yüzgeçler tamamen yok olabilir. Kabızlık, genellikle yanlış beslenme nedeniyle ortaya çıkar. Balığın karnı şişer ve dışkılamada zorluk çeker. Kabızlığı önlemek için lepisteslerinize lif açısından zengin besinler vermeniz ve ara sıra haşlanmış bezelye gibi sindirimi kolaylaştırıcı yiyecekler sunmanız faydalı olacaktır. Şişkinlik, iç parazitler veya bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle oluşabilir. Balığın karnı şişer ve pulları dikleşir. Şişkinlik, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Lepisteslerinizin hasta olduğunu düşünüyorsanız, hemen bir uzmana danışmanız önemlidir. Hastalık belirtilerini erken fark etmek ve doğru tedaviyi uygulamak, lepisteslerinizin sağlığı ve yaşam süresi üzerinde büyük etki yaratacaktır. Lepistesler, sosyal canlılardır ve gruplar halinde yaşamaktan keyif alırlar. Peki, bu gruplar içinde nasıl bir sosyal yapı hakimdir ve lepisteslerin davranışları hakkında neler bilmeliyiz? Lepistesler, genellikle harem adı verilen gruplar halinde yaşarlar. Bir harem, bir erkek lepistes ve birkaç dişi lepistesten oluşur. Erkek lepistes, grubun lideridir ve dişileri korur. Lepistesler, genellikle barışçıl balıklardır ve diğer türlerle uyum içinde yaşayabilirler. Ancak, agresif türlerle bir arada tutulmamalıdırlar. Özellikle erkek lepistesler, diğer erkeklerle rekabet edebilir ve agresif davranışlar sergileyebilirler. Lepisteslerin davranışları, sağlık durumları hakkında da ipuçları verebilir.
Örneğin, sürekli olarak dipte saklanan bir lepistes, hasta olabilir veya strese girmiş olabilir. Benzer şekilde iştahsızlık, solungaçlarda hızlanma ve yüzgeçlerde sıkışma da stres belirtileri arasında sayılabilir. Lepisteslerinizin stresini azaltmak için onlara saklanabilecekleri alanlar yaratabilir, su kalitesini düzenli olarak kontrol edebilir ve aşırı kalabalık ortamlardan kaçınabilirsiniz. Ayrıca, akvaryumunuzda sakin ve uyumlu türler bulundurmanız da önemlidir. Lepisteslerin sosyal davranışlarını ve ihtiyaçlarını anlamak, onlara daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmanıza yardımcı olacaktır. Lepistes bakımı, görece kolay olsa da, yeni başlayanların sıklıkla yaptığı bazı hatalar vardır. Bu hatalar, lepisteslerinizin sağlığını ve yaşam süresini olumsuz etkileyebilir. Peki, bu hatalar nelerdir ve nasıl önlem alabilirsiniz? En sık yapılan hatalardan biri, akvaryumun yeterince büyük olmamasıdır. Küçük bir akvaryum, su kalitesinin hızla bozulmasına ve lepisteslerin stres yaşamasına neden olabilir. Bir diğer hata ise, aşırı yemlemedir. Lepistesler, küçük canlılar oldukları için fazla yeme ihtiyaç duymazlar. Aşırı yemleme, su kirliliğine ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Su değişimlerini ihmal etmek de sık karşılaşılan bir hatadır. Düzenli su değişimi, akvaryumdaki nitrat ve amonyak gibi zararlı maddelerin birikmesini önler. Lepistesleri agresif veya çok büyük türlerle bir arada tutmak da sakıncalıdır. Bu durum, lepisteslerin strese girmesine ve hatta yaralanmalarına neden olabilir. Son olarak, yeni alınan lepistesleri mevcut akvaryuma hemen eklemek de risklidir. Yeni balıklar hastalık taşıyor olabilir ve diğer balıklara bulaştırabilirler. Bu nedenle, yeni alınan lepistesleri en az 2 hafta boyunca ayrı bir akvaryumda karantinada tutmak önemlidir. Bu hatalardan kaçınarak ve lepisteslerinizin ihtiyaçlarını karşılayarak, onlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunabilirsiniz. Ve böylece lepisteslerin büyüleyici dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Umarım bu video, lepistes bakımı hakkında kafanızdaki sorulara cevap olabilmiştir. Unutmayın, her canlının kendine özgü ihtiyaçları vardır ve lepistesler de sevgi dolu bir bakımı hak eder. Eğer siz de lepistes beslemeyi düşünüyorsanız veya mevcut bilgilerinizi tazelemek istiyorsanız, bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lepisteslerinizle ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.